Sihirli İlmek Sepeti'nden herkese selamlar. Bugün sizlerle öyle bir tarif paylaşacağım ki kelimenin tam manasıyla tarifime bayılacaksınız. Evlerinizdeki o mutluluk tablosunu böyle bir panoya taşımaya ne dersiniz? Aileniz kaç kişiden oluşuyorsa o sayıda minik tavşanlar öreceğiz. Şöyle yakından gösterelim. Ve tabii ki elbiselerini de, kıyafetlerini de. Bugün anne tavşanın elbisesinin nasıl örüldüğünü anlatacağım sizlere. Bu muhteşem tablodan kesinlikle yapmak isteyeceksiniz. Videolarım sırasıyla gelmeye devam edecek. Balonların ve tavşanların tariflerini detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Balonların bu sol alt köşede kalan boşluğa da sevimli minik örgü kalpler yapacağız. Daha önceki amigurumi kalp videomda anlatmıştım kalp örülüşünü. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Nasıl mı yapacağız bunu, bütün bu güzel şeyleri? Tamamından haberdar olmak için lütfen kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bildirim ziliniz de açık olsun ki yeni videolarımdan ilk siz de haberdar olun. Şimdi gerekli olan malzemeleri söylemek istiyorum hemen. Anne tavşan elbisesi yapacağız bugün. Onun için gerekli olan malzememiz, ben açılmasın diye bu şekilde sarmıştım. Alize Diva marka bir ip. Bakın parlak. O yüzden bunu tercih ediyorum ve kesinlikle tüylenme yapmıyor. Örülmesi de çok keyifli bir ip. Ve dilediğiniz numarada bir tığ, elinize hangisi uygunsa, ben şu an 7 numara kullanacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Evet, bu güzel panomuzu şöyle bir detaylı olarak da göstereyim alt kısmını. Bakın buradaki aparatlarda anahtar asma aparatları. Bu şekilde kapılarınızın girişine anahtarlık olarak sevimli oyuncaklarımızı atabilirsiniz, bu küçük tabloyu. Ya da duvarınızın, evinizin herhangi bir köşesine duvara monte edebilirsiniz. Bu şekilde asma yeri zaten var kendinden. Yakından göstereyim. Şu şekilde duvara asma kısmı var. Bunları, bütün işlemler bittikten sonra sabitleyeceğiz bunları sıcak silikonla, yerinden çıkmasın diye. Ben minik tavşanımızı ve balonlarımızı sabitlemiştim. Onları da nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Anne tavşan elbisesini yapmaya. Şu şekilde bir elbise elde edeceğiz. Şöyle yakından göstereyim. Bu elbiseyi daha farklı amigurumi oyuncaklarınızda da kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok şık bir elbise. Hemen başlayalım. 16 tane ilk olarak zincir çekiyoruz. Bir tanesi sabitleme zinciri, onu saymayalım. Biraz gevşek yaparsak daha iyi olur ilk sırada. Çünkü içine çiftli trabzan yapacağız biraz sonra. Şimdi 16 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane zincir çektikten sonra halka şekline getirip bir tane fazla çekeyim ben. 17 olsun. Bir tane sayı eksik kalabiliyor bazen. Onu tamamlayalım. Hemen içinden CC tekniği yaparak geçirdim ipimi. Şimdi her çektiğimiz zincirin içine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Sayımızı artıracağız. Bu yaka kısmı olacak elbisemizin. Şöyle göstereyim. Bu zincir halka kısmı, bu yaka kısmı olacak. Bunun için öncelikle halka haline getirdikten sonra 3 tane yükseltme zinciri çekiyoruz. Bir üst sıraya çıktığımız için. Tığımıza ipi doluyoruz ve her ilmeğe çift batacağız. O yüzden zincirimizin hemen yanındaki ilmeğe çift batıyoruz. Şimdi ikili trabzan yaptım. 2 tane. Hemen onun yanındaki ilmeğe de aynı şekilde. Şu bir ve aynı ilmeğe bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz.
her ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde göstereyim ben. Sıra sonuna kadar ilerleyelim bu şekilde. Evet, sıra sonuna kadar her ilmeğe çift ikili trabzan yaptım. Bu ilk sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. 3 zincir çekmiştik en başta. Onun en üstündeki, bakın şuradaki kısmına hemen batıp çekiyorum. Yani CC kaydırma tekniğini kullandım. Şimdi 3 zincir çekerek yine bir üst sıraya geçeceğiz. 1 2 3. Bu sırada da bir tek bir çift yapacağız. Şimdi bu 3 zincir bir tek sayılsın. Onun yanındaki ilmeğe yine çift batalım. Evet, şimdi bir tek yapacağım. Bir tek. Şimdi bir çift. Bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar gelelim birleşim yerine kadar. Evet, son ikili trabzanımızı yapalım. Bu arada bütün trabzanları saymamız gerekiyor. Çünkü kol oyuntusu bırakacağız. Şöyle katlayıp ona karar vermek adına sayalım. Şu an 48. Şöyle hemen birleştirelim. 48 tane burada trabzanımız var. Şunu hemen bir çekelim arka kısmı. Evet. Şimdi bu 48 trabzanımızın şöyle düşünelim. 10 tane buraya, 10 tane buraya kol oyuntusu bırakalım. Geriye 28 sayı kalıyor. Onu da 2'ye bölersek 14. Şimdi 10 tane sayalım. Direkt. Bakın bulunduğumuz değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen 10. ilmeğimizi şöyle arkadan batalım. Daha sonra 14 tane yine ikili trabzan yapalım. Her ilmeğe bir tane yapacağız bu sefer. Artırma yapmıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane ördükten sonra şimdi yine hemen 10 tane sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle kaybetmemek için hemen tutuyorum. Bu da kol oyuntusu olacak yine aynı şekilde. İçinden geçip kaydırma yaparak, saniye olmadı. Evet, kaydırma yaparak geriye kalan bu 14 taneyi de örelim. Bu sıramızı bu şekilde bitirelim. Şu koltuk altına kadar ikili trabzan örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldik. Koltuk altına kadar ördük. Hemen buradaki
diğer ilmeğin içinden geçirerek kapatalım. Bir üst sıraya çıkacağız. 3 zincir çekelim. 1 2 3. Bu sıramızda ise bir çift, bir tek öreceğiz. Bu bir çift oldu. Hemen yanındaki ilmeği bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek. Şu şekilde bir çift, bir tek. Şu çift kısım şöyle daha iyi gözükür herhalde. Çift tek. Bakın elbise formu oluşmaya başladı. Yakası, kolları. Şimdi aşağı doğru. Şimdi yine birleşim yerine kadar, yani şuraya kadar döneceğiz. Bir çift, bir tek örerek gelelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. Şimdi hemen ilk çektiğimiz zincirin tepesine batıp birleştiriyoruz. 1 2 3 tane zincir çekip bu sırada ise 2 tek, bir çift öreceğiz. 2 tane tek öreceğiz. 2 tane tek öreceğiz. Bu şekilde bir tane çift. İki tane tek. Birinci tekimiz, şu ikinci tekimiz. Ondan sonraki yere de çift trabzan yapacağız. Şöyle. 2 tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 2 tek, bir çift örelim. Sıra sonuna geldik. Hemen yine birleştirme işlemini yapalım. Şimdi elbisemiz hazır. Ne kaldı geriye? Bu altındaki fırfırlı olan kenar oyasına geçeceğiz. Son sıramız. Şimdi aynı yere 4 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4. Aynı ilmek içine 4 tane ikili trabzan yaptık. Bir boşluk bırakıyoruz. Hemen yanındaki ilmeği boş bırakıyoruz. Bir sonraki ilmeğe bir tane sık iğne örüyoruz. Bu şekilde. Eğer altının bu şekilde düzgün durmasını istiyorsanız bu söylediğim gibi yaparsınız. Ya da böyle biraz daha kıvrık, fırfırlı gibi dursun isterseniz sık iğneden sonra boşluk bırakmazsınız şu modelde. Bunda ise biraz daha geniş duruyor bakın. Burada boşluk bırakıyoruz sık iğneden sonra. Yine aynısını örelim biz. Sık iğneden sonra bir tane daha boşluk bırakıyoruz. Ve hemen o ilmeğin içine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, 4. Ne yapıyorduk? Bir tane hemen yanındakini boş bırakıp yanındaki ilmeğe batıp bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane boşluk bırakıp yanındakine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapmışız. Hemen ikincisi, üçüncüsü ve 4. Bir boşluk bırak, yanındakine sık iğne ile tutturalım. Bir boşluk bırakıyoruz. İlmeğin içine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hiç zor model değil.
Mutlaka denemelisiniz. Boşluk bırakıyoruz. Hemen sık iğne ile tutturuyoruz. Bir boşluk bırakıp yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet, bu şekilde sevimli elbisemiz bitmiş oldu. Sizler de bu güzel panodan ve içindeki elbiselerden, tavşanlardan, balonlardan, kalplerden yapmak dilerseniz lütfen kanalımı takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.